Merhabalar. Şimdiye kadar hep yönetim düşüncesinin temellerinden bahsettik. İşte Taylor neler söyledi, Fayol neler söyledi, yönetimin temelleri nelerdir gibi. Bunların hepsi tabii ki birazcık daha böyle lineer düşünce yapısından ortaya çıkmış düşünceler. Lineer düşünce yapısı veya mekanistik dünya görüşü nedir? Biraz ona değinmek istiyorum. Çünkü gerçek yaşam bizim zihnimizde kurduğumuzdan daha karmaşık şekilde gerçekleşiyor. Ve şirketler de bizim zihnimizde kurduğumuzdan daha karmaşık. Biz basite indirgemeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bazı işte kurallar koymaya çalışıyoruz. Bunlarla da ortaya bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Ama hayatın karmaşası zihnimizde düşündüğümüz kadar basit değil. Şimdi bunu anlamak için, yani şirketler veya yönetimle ilgili düşüncenin temellerini anlamak için veya günümüzdeki birçok dünya görüşünü anlamak için biraz gerilere gitmek gerekiyor. Avrupa'da özellikle aydınlanma çağı diye adlandırılan işte Descartes'le ortaya çıkan bazı düşünce akımları var. Descartes diyor ki ben bir bütünü parçalarına ayırırsam ve parçalarını anlarsam o zaman bütünü de anlamış olurum. Şimdi bu mühendislik düşüncesinin de aslında bayağı bir temellerini oluşturuyor veyahut analitik düşüncenin de bayağı bir temellerini oluşturuyor. Bunun üstüne Newton çıkıyor ve ortaya koyduğu formüllerle ve ortaya koyduğu kitapla gerçekten de birçok şeyin hesaplanabileceğini insanlığa gösteriyor. Newton'un ortaya koyduğu formüller hala günümüzde birçok mühendislik işi için kullanılıyor. Ve Newton'un ortaya koyduğu bu müthiş deha ile birlikte insanlar diyorlar ki ya biz o zaman her şeyi planlayabiliriz, her şeyi hesaplayabiliriz. Ve bizim teknolojik gelişmemiz, yani günümüze kadar gelen teknolojik gelişmelerin birçoğu da bu iki düşünce yapısından çıkma. Yani Descartes'in ortaya koyduğu ben parçalara ayırayım, parçaları anlayayım, parçaları anlarsam bütünü de anlarım. Ve Newtoncu fiziğin ortaya koyduğu gelişmelerle mühendisliğin gelişmesi, teknolojinin gelişmesiyle bugünlere geldik. Hatta tıpta, biyolojide de bu çokça kullanılıyor. Şimdi işin farklı bir yanı sadece şu: gerçek yaşamda bir hesaplanamazlık, öngörülemezlik de var. Yani öngöremediğimiz birçok şey gerçekleşiyor. Mesela iklim modellerimiz hala mükemmel değil, geleceği öngöremiyor veya global finansal modellerimiz hala mükemmel değil. Hesaplayamıyoruz çünkü başlangıç koşulları bir anda çok büyük değişimlere yol açabiliyor. Bu sadece finansal modeller veya iklim modellerinde değil, şirketlerin ne yöne gideceği, şirketlerin başına neler geleceği de aslında birçok belirsizliği içeriyor. Çünkü şirketler de büyük bir ekonomik düzenin içerisinde varlıklarını devam ettiriyorlar. Ve biz bu karmaşıklığın içerisinde, öngörülemezliğin içerisinde bir işi, bir ekibi yönetmeye, yönlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bütün bu planlama aktiviteleri, işte hedefler koyma, bütçeleme aktiviteleri, bunların hepsi birazcık ben işi parçalara böleyim, o parçaları yönetmeye çalışayım ki bütünü yönetebileyimden ortaya çıkıyor. 1950'lerde, yani özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sibernetik sistem kontrol teorisi hayatımıza bolca giriyor. Yani ilk başlangıçta bunun en aktif kullanımı 2. Dünya Savaşı'nda askeri sistemler için kullanılması. Ama sonrasında yönetime de giriyor. Bu senelik bütçeleme, senelik hedefler koyma, o hedeflerin takip etme, aradaki hedefle var olan yerimiz arasındaki boşluğu doldurmaya çalışma gibi şeylerin hepsi aslında sibernetikten çıkma. Sibernetik şu, çok kısaca anlatmak gerekirse, bir hedef var. Biz o hedefe doğru bir hareket yapıyoruz. O hareketimiz sonucunda nereye geldiğimizi gözlemliyoruz. Yani hedefe vardık mı, varmadık mı, hedeften ne kadar uzaktayız. O geri bildirimle yeniden kendimizi ayarlayarak o hedefe bir kez daha gitmeye çalışıyoruz. Yani çok basit anlatımı gerekirse mesela sifonlarımızı düşünelim. Sifona bastık, sifon suyu akıttı. Yeniden doldurmak için bir hedefimiz var. O hedefe doğru ne yapıyor? İçerideki vana suyu açıyor. Sifonunu doldurmaya başlıyoruz. Ondan sonra içeride bir mekanizma var. O mekanizmaya su gelip dayanınca valfi kapatmaya başlıyor ve belli bir sınıra geldiğinde de kapatıyor. Şimdi burada bir geri bildirim döngüsüyle bir kontrol var ve bu çok basit bir sistem. Yani
suyun belli bir seviyeye gelmesini istiyoruz ve onu çok net bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Şirketleri de bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz bu arada. Yani diyoruz ki benim bir hedefim var. Yani suyu buraya kadar dolduracağım veya işte şu kadar satış yapacağım. Sonra o satış olana kadar uğraşıyoruz ve o satış hedefini vurmaya çalışıyoruz. Ve geri bildirim döngüleri çalıştırmaya çalışıyoruz. İş bu kadar, yani bir sifondaki kadar kolay değil şirketlerde. Yani o satış hedefini tutturmak veya ürünün hedefini tutturmak veyahut performans hedeflerini tutturmak bir vananın suyu açarak suyu doldurması kadar kolay olmuyor. Ve yeni bir yönetim yaklaşımı ihtiyacı doğuyor. Şimdi daha basit bir işletmede, daha basit bir iş yaparken belki bu vana örneğindeki gibi çok kolay kontrol edebiliyorduk. Ama günümüz iş dünyasında global rekabet içerisinde yer alırken, bilmem hangi ülkenin hangi şirketiyle rekabet halindeyken ve nereden hangi inovasyon çıktığını bilmezken çok basit bir şekilde şirketimize hedefler verelim ve o hedeflere göre o sibernetik kontrollü kullanalım. Yani hedef verelim, hedefe göre nerede olduğumuza bakalım, sonra yeniden yolumuzu bulalım şeyi çok çalışmayabiliyor. En azından uzun döngülerde çalışmıyor. Onu biliyoruz, uzun döngülerde çalışmadığını. Buna ilaç olması için, yani buna çözüm olması için tabii yönetim düşünürleri birçok yeni yaklaşım geliştirmeye çalışmış. İşte Agile yönetim veya Agile yazılım geliştirme diye başlıyor ama Agile yönetim düşüncesi de birazcık bundan çıkma. Yani karmaşık bir dünyada, öngörülemez bir dünyada ben işimi nasıl yöneteceğim? Ve bu kompleksiteyle başa çıkmak için aslında elimizde tek bir formül yok. Sadece bazı araçlar var. Bu araçlar nelerdir dersek, yani bu karmaşanın olduğunu kabul etmek birincisi. Yani bir belirsizlikle yaşamak, bilememekle yaşamanın bizler için okey olması lazım. Özellikle yönetici ve liderler için. Bunun dışında deneyselliği kullanmak lazım. Yani her şeyi planlayamıyoruz ama bazı deneyler planlayabiliriz ve o deneyleri yaparak sonuçlarını görebiliriz. Yönümüzü bulmaya çalışabiliriz. Planlama döngülerimizde ve bu hedeflerimizde özellikle sibernetik kontrolü kullanırken açıkçası kısa döngülerle çalışmak lazım. Yani böyle senelik döngülerle değil, olabildiğince kısa döngülerle çalışmak lazım. Belki 2 hafta ile 1 ay arasındaki döngülerle çalışırsak hedefi vurma olasılığımız daha fazla artıyor. Bunun dışında aynı anda odaklandığımız konu miktarını biraz azaltmak iyi olabiliyor. Dolayısıyla odaklanarak ilerleyebiliyoruz. Ve bunların arasında en önemlisi de liderliği ve yöneticiliği şirket geneline yaymak. Bundan kastımız şu: sadece yöneticilerin merkezi bir yerde planlama yaptığını düşünün. Sadece merkezi bir yerde inovasyon yapılmaya çalışıldığını, problemlerin çözülmeye çalışıldığını düşünün. Sadece birkaç kişinin yeteneğine, yaratıcılığına veya öngörüsüne kısıtlı kalıyorsunuz. Ama liderliği yayarsanız, herkesten liderlik davranışlarını alabilirseniz, yöneticiliği yayarsanız, karar haklarını yayarsanız, o zaman birincisi riski zaten dağıtmış oluyorsunuz. Ama daha da önemlisi birçok yaratıcı fikrin problemlerin çözümüne gelmesini, ürünlerle ilgili veya hizmetlerle ilgili birçok inovatif fikrin ortaya çıkmasını, birçok farklı bakış açısının masaya gelmesini sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında şirketin, kurumun hayatta kalma becerilerini de arttırıyor ve şansını da arttırıyor. Biz onun için böyle merkezi, tek bir yerden yönetilen, tek kişinin kararlar verdiği organizasyonların riskini daha yüksek görüyoruz. Çünkü o kişinin yeteneklerine, o kişinin odağına bağlı olarak başarılı olabiliyorlar veya başarılı olamayabiliyorlar. Onun için liderliğin delege edildiği, daha fazla alana yayıldığı şirketlerdeki başarı oranı, hayatta kalma olasılığı da daha yüksek. Şimdi karmaşıklık konusu, yani ben böyle Descartes'tan başladım ve karmaşıklığa geldim ve şirketlere geldim. Karmaşıklık konusu birazcık doğası gereği soyut, yani direkt zihnimizde hemen algılayamadığımız, yapılandıramadığımız ve anlaması bazen zor bir konu olabiliyor. Yine de çok kısa özetlemek gerekirse, karmaşıklık hem bizim öngöremediğimiz, yani geleceği öngöremememizle, geleceğin belirsizliğiyle alakalı, hem işlerin birbirlerine olan bağlantısıyla, yani mesela işte şirketin büyük bir sektör içerisinde global bir pazarda yer almasıyla alakalı, yani bağımlılıklarla alakalı ve işin karışıklığıyla da alakalı. Yani bazı işler çok daha basit olabilirken bazı işler çok daha karışık olabiliyor. Bunun üstüne bir de belirsizliği ve bağımlılıkları da eklediğinizde
karmaşıklık ortaya çıkıyor. Oldukça karmaşık bir konuyu yönetimde karmaşayı birazcık anlatmaya çalıştım. Karmaşık olduğunu biliyorum. Bununla ilgili daha fazla video yapalım derseniz yapabiliriz. Aklımda birkaç tane okuma parçası böyle makaleler de var. Onları da yorumlara bırakacağım. Siz neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlarınızı bekliyorum. Selamlar, sevgiler efendim. 3, 2, 1.